Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Koyu pembe ve beyaz tonlarında. Şişlerim ise 3 numara böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Görüldüğü üzere patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu desenini de Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi'nden aldım. Tasarım ona ait. Kendisi 5 şişe uygulamış. Ben de aynı modeli 2 şişe uyarlamak istedim. Modelimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizin her yerindeki şiş kullandım fakat şu kenarları yaparken böyle yardımcı iki şiş daha kullandım hanımlar. Dileyen misinalı şişlerle de yapabilir. Modelimizin şablonu da şöyle. Şablon çok soruluyor çünkü yaptığım desenli modellerde normalde çıkartmıyordum ama istek üzerine böyle çizimler yapıyorum artık. Bakın hanımlar, şu ilk model, şu ikinci model, bu patikte toplam 3 model kullandım. Aynı modeli tekrar bir kere daha çizince 3 model oluyor. Şablon bu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. 9 ilmek olarak pembe ipimiz ile ilk olarak 9 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buraya bir ilmek daha atıyorum, 9. 9 ilmeğimi attıktan sonra hemen şu kenarımız sağlam olsun diye buraya bir tane de şöyle bir düğüm attım. Şu fazla ipimin ucunu da şöyle kesiyorum. Hanımlar, patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hemen hem arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde artık artırmalara başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin sondan 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da şöyle bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 2 ilmek artırma yaptık. Ön yüzde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizi sadece haroşa olarak öreceğiz. Artırma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak ördüm. Geri dönüyorum, artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten sonra hemen buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, böylece şişimizde 15 ilmeğimiz oldu. Sayalım: 5, 10, 15 ilmek oldu. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz artırma yapmadan. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde yine artırmamızı yapacağız. Bu defa 17 ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Hemen şuraya artırmamı yapıyorum.
Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine buraya bir tane artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 17 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını burada haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde hanımlar, modelimize başlayacağız artık. Şu anda 17 ilmeğimiz var. Ön yüze döndüğümüz anda artırma yapacağız. 19 ilmek olacak ve aynı anda modelde kurulacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada şöyle ip geçişi yapacağım. Artık beyaz ipimi ekleyeceğim. Beyaz ipimle başlıyorum. İp geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum hanımlar. Şöyle. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şurada şöyle kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Beyaz ipe geçtik. Modele başlıyoruz hanımlar. Modelde birinci sıramızı yapacağız şimdi. 2 ilmek ördüm. 2 ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Bakın. Beyaz ipim ile artırmamı yaptım. Şimdi bu modelimizin ilk sırasındayız. Modelde birinci sıramızı yapıyoruz. 3 tane beyazım oldu burada. Buraya bir tane pembe örüyorum. 3 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane pembe örüyorum. 3 ilmek beyaz. Bir pembe örüyorum. 3 ilmek beyaz. Bir ilmek pembe örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kalmış. Hemen buraya yine beyaz ipimle artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi şişimizde 19 ilmeğimiz oldu. Modelimizin ilk sırasını kurduk hanımlar. Arka yüzdeyiz. Böyle haroşalı modellerde ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını arka yüzde yapıyoruz hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle ördüm. İp değişikliği yaparken ipimizi arka yüzde bırakıyoruz. Bakın pembemi aldım. Bir ilmek pembem var. Pembe ile örüyorum. Yine pembemi ters tarafta arka yüzde bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. 3 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Beyaz ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile, pembe ilmeklerimizi pembe ipimiz ile. Tekrardan şöyle pembemi aldım. Bir ilmek pembemi pembe ile örüyorum. 3 tane beyazımı beyaz ile örüyorum. Bakın burada bir pembem var. Pembe ile örüyorum. Pembemi bıraktım. Kenardaki 3 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Modelimizin de ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra hemen artırmamı yaptım. Yanındaki bir beyazımı da ördüm. Kenarda 4 ilmek beyazım oldu. Şöyle buraya bir tane pembe öreceğim şimdi. Bir pembe. Tekrar beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz. 1 ilmek pembe. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek. Şurada ilmeklerde toparlayamadım. Evet. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe. Ardından buraya 1, 2, 3 tane beyaz örüyorum. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar yine beyaz ile ördüm. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde şu anda 21 ilmeğimiz oldu. Modelimizin ikinci sırasını da yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde yapılacak bir işlem, detay yok. İlmekler arka yüzde gördüğümüz gibi örülüyor hanımlar. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile, beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Bakın 3 beyazım var. Beyaz ile ördüm. Hemen yanında bir tane pembem var. Beyazım var yine. Pembem var. 2 beyazım.
Tekrar burada bir tane pembem var. Kalan 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde sıramızı tamamladık. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Hem artırmalara hem modele devam edeceğiz. Modelimizin de 3. sırasındayız. Bu sıradaki artırmamızda 23 ilmek olacak. 25 ilmek olana kadar artıracağız. 2 ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum. 3 ilmek oldu. Artırdığım ilmekle birlikte 4, 5. Kenara 5 ilmek ördüm. Modelimizin 3. sırasında. Şöyle bakın, ip geçişlerinde şöyle çaprazlamasını alıyorum pembe ipimi. Buraya bir ilmek pembe örüyorum. Modelimizin 3. sırası. Bir pembeden sonra tekrar beyazı aldım. 2 beyaz, bir pembe, bir beyaz, 2 pembe, 3 ilmek beyaz örüyorum. Yanına bir ilmek pembe örüyorum. Hanımlar, şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, artırmamı yapıyorum. Şöyle ilmek attım buraya. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 3. sıramızı ön yüzde yaptık. Şişimizi de 23 ilmek oldu. Hanımlar, arka yüze geçeceğiz. İlmeklerimizi arka yüzde gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık bu sırada son kez artırma yapacağız. 25 ilmek olacak. Ardından artırma yapmayacağız. 25 ilmekle modelimizi öreceğiz. Modelimizde de şu anda 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı şöyle yapıyorum. Ardından bakın, artırma yaptığım ilmekle 3 ilmek oldu. Şu 4, 5, 6 ilmek beyaz ördükten sonra pembemi şöyle alıyorum. Buraya bir ilmek pembe örüyorum. Tekrar beyazımı aldım. Yanına 1, 2, 3 beyaz, 1 pembe, 2 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz, 1 ilmek pembemi örüyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artık 25 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde de 5. sıradayız. Artık artırma yapmadan devam edeceğiz. Bu sıramızda hanımlar kenardan 7 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1. 2. ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. Pembemi de örüyorum 7. 7 ilmek beyaz ile ördüm. Ardından buraya bir tane pembe örüyorum. Yanına bir ilmek beyaz, bir ilmek pembe. Tekrar beyazımı aldım. Yanına 3 ilmek beyaz örüyorum. 2 tane pembe, 3 tane beyaz ve 1 ilmek pembemi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin 5. sırası da böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar kenardan 8 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından şöyle pembemi aldım. Buraya bir tane pembe örüyorum. Yanına 3 ilmek beyaz. 1, 2, 3. Bir pembe, 2 beyaz, 1 pembe, 2 beyaz ve 1 ilmek daha pembemizi ördük. Kalan 6 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. 6. sıramızı böyle tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzde ve 7. sıradayız. Yani sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Model 7 sırada bir tekrar edecek 7. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından şöyle çaprazlamasına
pembe ipimi aldım. Bir ilmek pembe örüyorum. Yanına şöyle beyazımı aldım. 3 beyaz. 1, 2, 3. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz, bir pembe. Yanına 2 ilmek beyaz örüyorum. Bir tane daha pembe ördüm. Kalan 6 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Sonuncu sıramızda böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şablonumuzdaki ilk desenimizi tamamladık. Bak ikinci çizim ilk çizimin aynısı. Aynı işlemi 7 sıra yine tekrar edeceğiz. Ördükçe zaten model birbirine bağlı görünüyor. Model ortaya çıkıyor. Şimdi ilk modeli bitirdik. Şu anda hanımlar ikinci modelin birinci sırasını yapacağız. İkinci modelin birinci sırası. İlk 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. 3, 4, 5, 6. İlk modelin ilk sırasında ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Hemen pembe ipimi alıyorum. Yanına bir pembe ördüm. Beyazımı alıyorum. 3 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz, 1 pembe. Bakın burada 4 tane şöyle pembe ilmeğim oldu. Kalan 6 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. İkinci modelin ilk sırası böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci modelin ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle, yine ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 6 beyazımı ördüm. Pembemi alıyorum. Buraya bir ilmek pembe örüyorum. Yanına 2 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe, 3 ilmek beyaz, 2, 3. Tekrardan buraya bir pembe, bir beyaz, bir pembemi ördüm. Kalan 7 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. İkinci modelimizin ikinci sırası da böyleydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin üçüncü sırasını yapacağız. Bu sıramızda yine kenardaki 6 beyaz ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Ardından 6 beyazdan sonra bir tane pembe, yanına 2 tane beyaz, bir pembe, bir beyaz, 2 pembe, 3 beyaz ve bir ilmek pembe örüyorum. Kalan 8 ilmeğimiz de beyaz ipimiz ile örülüyor. İkinci modelimizin üçüncü sırası da bu şekildeydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Şimdi de yine ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin dördüncü sırasındayız. Yine kenardaki 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Buraya yine bir tane pembemi öreceğim. Şöyle beyazın altından geçirerek kenarlarda ip değişikliği yaparken ipleri çaprazlamasına yer değiştiriyoruz. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Bir pembeden sonra 3 beyaz. 1, 2, 3. Bir pembe, 2 beyaz, bir pembe, 3 beyaz ve yanına bir ilmek pembe. Kalan 7 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İkinci modelimizin dördüncü sırası da böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve ikinci modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi beyaz ipimle öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beyazdan sonra şöyle pembemi alıyorum. Buraya bir pembe, yanına bir beyaz, bir tane daha pembe. Yanında 3 ilmek beyazımız var. 1, 2, 3. 2 tane pembemiz var. 3 ilmek beyaz
Ve bir tane de buraya pembe örüyorum. Kalan 6 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. Bu şekilde hanımlar, modelimizin 5. sırası da buydu. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrardan ön yüzdeyiz ve 6. sıramızı yapacağız ikinci modelimizde. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya bir tane pembe örüyorum. Yanına 3 tane beyaz, 1, 2, 3. Bir tane pembe, 2 beyaz, 1 pembe, 2 beyaz, 1 pembe. Kalan 6 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. 6. sıramız da buydu. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin 7. ve sonuncu sırasındayız. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi beyaz ipimle öreceğim. 6, 7. Sonra pembemi alıyorum. Buraya bir ilmek pembe ördüm. Tekrar beyazımı alıyorum. 3 beyaz. 1, 2, 3. Buraya bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz, bir pembe, 2 beyaz ve yanına bir ilmek daha pembe örüyorum. Kalan 6 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. 7. ve sonuncu sıramız da buydu. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük geldik. Bakın ilk iki modelimizi 7 sıradan oluşacak şekilde ördük. İlk modelimiz 7 sıra, ikinci 7 sıra, aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi dediğim gibi videonun başında toplamda bu modelden 3 tane yaptım. 3. modele başlayacağız. İlk 1. ve 2. modelle aynı şekilde yapılacak hanımlar. Bu aşamada altlara bakarak yapabilirsiniz ya da şablon gönderdim, ona bakarak yapabilirsiniz. Ya da 3. modeli 2. modelin 1. sırası 2. sırası diye tek tek belirterek 7 sırasında gösterdim. 2. modelin sıralamalarını takip ederek de 3. modeli yapabilirsiniz. Şöyle başlangıcını göstereyim sizlere. 2. modeli yaparken 6 beyaz ile başlamıştık. 3. modelin ilk sırası bu. 5, 6 beyazımı ördüm. Bir tane pembe örüyorduk. Beyazımı aldım. 3 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz, 1 pembe ve kalan 6 ilmeğimiz beyazdı. 3. modelin ilk sırasını yaptık. Bu şekilde hanımlar, dediğim gibi 2. modelin sıralamalarını takip ederek bu 3. modeli de rahatça yapabilirsiniz. 7 sıradan oluşan modelimizi. Şimdi 3. modelimizi de bu şekilde tamamlayalım. Gelelim hanımlar 3. modelin 7. sırasını bitirir bitirmez gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim 3 tane modelimi yaptım. En son 3. modelimin 7. sırasını yaptım. Şimdi bu aşamada ilmeklerimizi pembe ipimizle öreceğiz. Şöyle pembe ipimi alacağım. Ona geçiş yapacağız artık. Şöyle beyaz ipimi aradan çıkarttım. Şu pembe ipimi alıyorum hanımlar. Şöyle kontrollü bir şekilde getiriyorum. Sıkı bir şekilde getirmeyelim. Burada gerginlik oluşmasın. İlmeklerimizi bu defa hanımlar pembe ipimiz ile öreceğiz. Artık burada beyaz ipimiz ile de işimiz bittiği için beyaz ipimi kesiyorum. Beyaz ipimin ucunu şöyle pembeye bağlayacağım. Hanımlar, bu aşamada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Beyazı kullanmayacağız. Dediğim gibi sadece pembe ipimizi kullanarak haroşamızı yapacağız. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar pembe ipimiz ile haroşa olarak örelim gelelim hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi arka yüzde yine ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşa oldu şu bölüme. Burada toplam 2 diş haroşa olması gerekiyor hanımlar. Sonra kesimimizi yapacağız. Burada yine pembe ipimizle ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde
Örelim gelelim, burada 2 diş haroşamız olsun. Ardından birlikte bilek kesimine başlayalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı daha ördüm. Burada 2 tane haroşamız oluştu. Şimdi burada kesimlerimiz olacak hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sağ kenara 9 ilmek ördüm. Orta kısımda 7 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Orta kısımda 7 ilmek kestim. 9 ilmek ördüm. 7 kestim. Sol kenara bakalım. 3, 6, 9. 9 ilmek de sol tarafta kaldı. Öncelikle patiğimizin bu sol kenarını yapacağız hanımlar. Sol kenar bitince sağ kenarı yapacağız. Bu sağ taraftaki 9 ilmeğimiz beklesin. Biz bu sol kenara örelim. Yine bu kesim yaptığım ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu 9 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Burada 9 ilmeğimizle bir diş haroşamız oluştu. Şurayı sayınca burada 3 diş haroşa görünüyor. Fakat ilk 2 diş haroşayı patiğimizin bu ön bölümünü yaparken örmüştük. Onu saymıyoruz. Ondan hariç bir diş haroşamız oldu. Burada hanımlar toplam 4 diş haroşa olması gerekiyor şu anda. 9 ilmek üzerinden bir dişini birlikte ördük. 3 diş haroşa daha örelim gelelim, ardından artırmalarımıza başlayalım. Evet hanımlar, şöyle baktığımız anda burada 4 diş haroşamız oluştu 9 ilmek üzerinden. Şimdi tam bu bölümde artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı bu bilek kenarından yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hemen bir öndeki ilmeğin şu ön kısmına şişimi takıyorum. Bakın şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece bir ilmek artırdık kenardan. 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. İlmeklerin tamamını arka yüzde haroşa ördük. Geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Yine artırmaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin şu ön bölümüne şuraya şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Bir tane daha artırma yaptık buradan. Şimdi kalan ilmekleri düz örüyoruz. Şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar artıracağız hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Devam ediyorum artırmalara. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şu kısmına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi 12 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz artırmalara. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına, şu kısmına şişimi takıyorum ve bunu normal düz ördüm. Bir ilmek daha artırdık. Şimdi 13 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm, yine arka yüzdeyiz. İlmeklerimi tamamen haroşa olarak arka yüzde örüyorum. Ön yüzde son kez artırmamızı yapacağız. Böylece 14 ilmeğimiz olacak hanımlar. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Son kez artırmamızı yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen öndeki ilmeğin şu kısmına şişimi takıyorum ve bunu düz ördüm. Kalan ilmeklerimiz düz olarak, yani haroşa olarak örülüyor. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Artık kenarımızı 14 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğiz hanımlar. Artırma yapmayacağız. 14 ilmekle sol kenarı tamamlayacağız. Ben patiğimin şu kenarına toplamda 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Bir de benim ipim biraz kalın çıktı hanımlar. Toplamda 14 sıra haroşa ördükten sonra zaten mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ne kadar oluyor toplamda boyu diye. Sizler ona göre haroşa sayılarınızı artırabilirsiniz. Şu şekilde bakın, ilk 2 haroşayı saymıyoruz.
ön bölümündeki haroşaydı bu. Diğerlerini saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 diş haroşamız olmuş. 6 diş daha haroşamı öreceğim. Geleceğim hanımlar. Ördükten sonra size mezura ile dediğim gibi ölçüyü vereceğim. Sizler haroşa sayısını belki 15 belki 16 yaparsınız. Ölçüyü mezuradan sonra kendinize göre ayarlarsınız artık. Şimdi hep birlikte bu kenarlardaki haroşalarımızı, sol kenardaki haroşalarımızı örelim. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte sağ kenara başlayacağız. Evet hanımlar, bu bölüme toplam 14 diş haroşamı ördüm. Kesim yapacağız ama kesimden önce dediğim gibi şöyle bir mezura ile sizlere ölçüyü vereyim. Hemen şöyle mezuramı alıyorum buradan. Şu burun kısmından itibaren tutarak boyunun ölçüsünü şöyle vereceğim. Şöyle. Toplamda hanımlar şöyle bir düzelteyim. 19 santim patiğimizin boyu var. Şöyle enini de ölçeyim. Şu ön bölümünü 9 santim de eni. Ona göre ayarlayabilirsiniz. 19 santimlik boyumuz var. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi keseceğiz artık. Şöyle ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Böyle kesilirken şöyle ilmek yerleri oluşuyor buraya. Bakın ikişer ikişer topluyorum. Şu ilmek yerlerimiz oluşuyor. Patiğimizin topuğunu yaparken bu ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle gevşek kesmeye dikkat edelim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini de kestim. En son burası açılmasın. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir düğüm atılacak kadar ip bırakıyorum hanımlar. Pembe ipimi kesiyorum. Şimdi sağ kenara başlayacağız hanımlar. Sol kenarı tamamladık. Sağ kenarı da sol kenarla aynı şekilde yapacağız. Arka yüzle başlıyoruz. En son ön yüzde örmüştük. Sonra kesim yapmıştık burayı. Tekrar geri döndük. Arka yüzde bakın pembe ipimi ekliyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Pembe ipimi şöyle arkaya doğru kaydırdım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra pembe ipimin ucunu şöyle bağlayacağım buraya. Patiğimiz sökülüp açılmasın sonradan. Sağlam olsun diye şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Diğer ilmeklerimi de bu şekilde 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar 2 diş haroşa ön bölümdeydi. Burada da 1 diş haroşa oluştu. Yine bu bölüme de sol kenarda olduğu gibi 9 ilmek ile toplamda 1 diş haroşa oluştu burada. 3 diş haroşa daha yapalım. Toplam 4 diş haroşa olana kadar burayı 9 ilmekle örelim gelelim. Evet hanımlar, burada 4 diş haroşam olana kadar 9 ilmek ile ördüm geldim. Burada da artırmaları yapacağız. Artırmaları yine bu sol tarafta bilek bölümünden yapacağız. Öncelikle şu an ön yüzdeyim. Buradaki artırmalar da şöyle olacak. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bilek kenarına kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Burada en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın artırmamı yaptım kenardan. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Böylece bir ilmek artırdık. 10 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da arka yüzde artırma yok. Artırmalarımızı ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimi ördüm arka yüzde. Geri dönüyorum ön yüzdeyim. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin şu ön kısmına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde döneceğiz hanımlar. Yine artırma yok, haroşa olarak yapacağız. Ön yüzde gösterdiğim gibi artırmalara devam edeceğiz. Yine burada da sol kenarda olduğu gibi burada da şişimizde 14 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Ardından artırma yapmadan 14 diş haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ben bu bölümü 14 diş haroşa olarak yapmıştım toplam şu boyu. Burayı da yine eşit 14 diş haroşa olarak yapacağım. Artık sizler bu sol kenarı ne kadar yaptıysanız sağ kenarı da aynı sayılarda yapın gelin hanımlar. Sağ kenarımızı da tamamlayalım. Ardından birlikte patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, sağ kenarımı da sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Sol kenarda olduğu gibi buraya da 14 diş haroşamı yaptım. Tekrar ön yüzde ilmeklerimi hanımlar ördüm. Şimdi geri döneceğiz. Bu bölümde sağ kenarda geri döneceğiz. Arka yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimizi bu arka yüzde yine ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keselim hanımlar. Bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartırken zorlanmayalım. Bu şekilde.
ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümlerini bitirdik hanımlar. Şöyle. Şimdi şu kenar yanlarını yapacağız. Videonun başında söylediğim gibi burada misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle kısa 2 şiş yedek şişlerimi de yanıma aldım. Ön yüzde şu kenardan başlayarak bakın düğüm atılacak kadar ip bırakıp keselim demiştim. Buraya şöyle pembe ipimi tekrar bağlıyorum. Bu yan kenar ilmek yerlerinden sırasıyla girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Şöyle şişimi alıyorum, ilk şişimi. Bakın ilk kenar ilmek yerim burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz. Tekrar sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla bu bölümlerden ilmekler çıkartıyoruz. Şöyle bakın burada 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 ilmeğimizi çıkarttık bile. Patiğimizi hanımlar burun kısmına şuraya 9 ilmek olarak başlamıştık. Şu başladığımız yere kadar, bu burun kısmına kadar ben toplamda şu kenardan 42 tane ilmek çıkarttım hanımlar. 42 ilmek çıkarttım. Sizler bu arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız 43, 44 ya da 45 ilmek de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen şu arka haroşa sayılarına göre kenar ilmek yeri fazlalık gösterebilir, birkaç ilmek. Şimdi patiğimizin burun kısmına kadar ilmeklerimizi sizlere gösterdiğim gibi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, şu burun kısmına kadar buradan toplam 42 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi patiğimizin bu burun kısmında hanımlar 9 ilmek başlamıştık. Şu ikinci şişime 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkartıp takacağım. Bu kenar bölümü şurada düğümlü sık olduğu için şöyle buralarda tığımdan yardım alacağım ilmek çıkartmak için. Şu bakın şu aşamadan girerek bir ilmek çıkartıyorum, bunu bir diğer şişime takıyorum. Buralara da yine başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz, şişimize takıyoruz. Şu ikinci ilmeğim sırasıyla bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve son kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum buradan da. Şurada 9. ilmeğim. Şimdi bir diğer şişime de diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Ben karşı tarafa 42 ilmek çıkartmıştım. Buradaki ilmek sayısı da eşit olacak karşı taraftaki. Yine buraya hanımlar bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Sizler karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız bu tarafa da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor hanımlar. Sayılar iki tarafta da eşit olmalı. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar 42 ilmeğimi çıkartıp geleceğim. Sizler de artık kaç ilmek çıkartacaksanız, diğer tarafa kaç yaptıysanız aynı sayıda ilmekleri bu sıra sonuna kadar, son kenar ilmek yerine kadar çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar buradan da 42 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. İlmeklerimizi çıkarttık. Burada haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Bakın burada haroşalarımız var. İlmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Bir de haroşayı ters örenler var. Onlar model kurulumunu nasıl yapıyorlar? Ben ön yüzde yapıyoruz ama onlar ters yüzde yapıyorlarmış. İlmek çıkartma işlemini de onlar ters yüzde yapıyorlarmış. Aldığım bilgilere göre böyleymiş. Ben haroşayı düz ördüğüm için. Devam ediyoruz. Önce ilk şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın buradaki ilmeklerimizi ördük. Sonra burun kısmında da ilmeğimiz vardı. 9 ilmek de buradan çıkartmıştık. Buradaki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Burun kısmını bitirdik. Sonra diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimizi de haroşa olarak örüyoruz. Böylece ön yüze bir diş haroşamız düşmüş oluyor hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğim ilmeklerimi. Kenarımız bu şekilde örülüyor hanımlar. Bu bölümde haroşalarımızı öreceğiz. Toplamda 5 diş haroşa ördüm ben kenarımıza.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Şöyle baktığımız anda ön yüze bir diş haroşamız düştü şuraya. Bu bölümde toplamda hanımlar az önce söylediğim gibi 5 diş haroşamız olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir diş haroşayı ördük. Diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde tekrardan düz öreceğiz. Bir diş haroşu daha olacak. Hani bu şekilde bu bölümde toplamda 5 diş haroşamız olana kadar örelim, gelelim. Ardından birlikte tabanımızı keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin şu kenarlarında 5'er diş haroşam olana kadar bakın 5 diş haroşam var. Ördüm geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada hanımlar tabanımıza başlayacağız. Kesimlerimizi yapacağız. Öncelikle burun kısmından başlayacağız. İlk şişimdeki 42 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Burunda da böyle 9 ilmeğim vardı burada. Bu 9 ilmeğimi de yine örüyorum. Tamamen haroşaya devam ediyoruz hanımlar. Patiğimizin tamamı haroşa çünkü. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Ardından sol taraftaki şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 10 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Orta kısımda 10 ilmeğimiz vardı. Önce buradaki ilmeklerimizi 10 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Şu 9, şu 10. ilmeğimiz. Ardından şişimden yine bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Bir ilmek ekledikten sonra yine geri dönüyorum. Ortada 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırasıyla orta kısımdaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 12 ilmeğimi öncelikle öreceğim. ...12 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmeği de yine örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde. Şu 13. ilmeğim ve yeniden şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından diğer şişten de bir adet ilmeği örerek ortaya ekleyeceğim. Böylece orta kısımda 15 ilmek olacak. Şu 14. ilmeğim, şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 15 ilmek oluştu hanımlar bu kısımda. Artık patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden öreceğiz. 15 ilmek üzerinden nasıl yapacağımızı da hemen göstereceğim. Yine bu aşamada ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu taban bölümde 15 ilmek vardı. 14 ilmeği öreceğim. 15. de kesim yapacağım hanımlar. Bu tabanımızda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın. Burada 14 ilmeğimi ördüm. Şu 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden aldık. Yine diğer ilmeklerimi öreceğim. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeği öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın 14'ü ördüm. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndük. Tabanımız 15 ilmek üzerinden bu şekilde kesiliyor. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın 14'ü ördüm. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden
tamamlayacağız. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizdeki şuralardaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanımızda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin taban kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak kestim ve geldim. Yanlardaki ilmekler bitti. Sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimin şu arka bölümünü yapacağım hanımlar, bu şekilde. Yapacağımız işlem şu, yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka bölüme geçtik hanımlar. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani şişimizde 15 ilmek vardı. 13 ilmeğimizi öreceğiz. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek oldu. Tekrardan bakın hanımlar, şurada kenar ilmek yerleri var sıralarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm örerken bu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine ilmeğin ilk 2 kanadına birden girerek yine ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Yeniden diğer ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Sıradaki kenar ilmek yerim burada. Aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yeri atlamıyoruz. Hemen sıradakine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Arkası böyle örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Bu kısımda ilmek çıkartırken dönüyorduk. Ön yüzde çıkarıyorduk. Bakın ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerinden 2 kanadına birden girdim. Buradan da bir adet ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar, patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülüyor. Biz bu işlemi şuraya kadar, bakın son kenar ilmek yerlerine, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizde bu kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Evet sevgili hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz artık. İkişer ikişer toplayarak kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Ayak girecek bölüm burası olduğu için burası sıkı olmasın, patik ayağı rahat girsin. İlmeklerimi gördüğünüz gibi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiğimizin böylece topuk bölümünü de tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu şekilde patiği tamamladık. Bir de hanımlar, patiğimin kenarına 2 sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Kenarımız sıkı güzel dursun diye onu da tığ ile yaptım. Bunun için hanımlar şöyle elime uygun bir tığım vardı. Onu kullandım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun bir tığ ile yapabilirsiniz bu bölümü. Öncelikle burada tümsek bir görüntü olmasın diye şu dibine batarak şöyle sık iğne ile şurayı bir düzlüyorum. Bu kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yöntemi yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak patiğin boğaz kısmı gergin olur, ayağa zor girer. Gevşek şekilde bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin kenar 2 kanadına birden girerek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın şöyle gayet ilmeklerimi şişimde esnek tutarak sık iğnemi yapıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Sık iğnemi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde sırayla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Hanımlar, patiğimizin çevresini, hemen bu bölümü, kenarlarını bu ilk başladığımız yere kadar sık iğneye, buraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümüne bu şekilde sık iğnemi, kenar boğaz bölümüne bir sıra sık iğnemi yaptım geldim. İlk başladığım yere kadar geldim. Şimdi kenar oyamızda 2. sıradayız.
Yine sık iğne yapacağız ama bu defa ters sık iğne yapacağız. Başlarken şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bir kereliğine mahsus geri geri gideceğiz. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın bir gerideki sık iğnenin iki kanadına birden girerek şuraya topluyorum. Bu şekilde geri geri gidiyoruz hanımlar. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girdim. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girdim. İlmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar ayağımız 2 sıradan oluşuyor. Her iki sırasında da sık iğne yapıyoruz. İlkinde normal düzden sık iğnemizi gittik. İkinci sıra sık iğnede de böyle tersten gidiyoruz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar ayağımızın ikinci sırası da bu şekilde devam edecek hanımlar. Bakın görüntümüz bu. Patiğimizin çevresini hanımlar yine böyle tersten ilk başladığımız yere kadar bu şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, tersten sık iğnemi de tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım. Artık bitirdik kenar oyamızı. Buraya sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Ardından birlikte patiğimize bir bütün olarak bakalım nasıl olmuş, nasıl görünüyor. Şöyle ilmek aralarından şöyle geçirerek bu ipimizin ucunu güzelce gizliyoruz. Patiğimizin içinde ne kadar böyle uç varsa hepsini gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde güzelce gizliyoruz. Evet hanımlar, görüntü itibariyle şöyle baktığımız anda patiğimiz böyle. Haroş örgü olduğu için bakın hemen göstereyim. Gayet esnek bir yapıya sahip duruş olarak bu. Bir de manken ayakta bakalım hanımlar. Bu tarz modeller çünkü ayakta kendini çok daha güzel gösteriyor. Manken ayağımı da aldım elime. Zaten manken ayağımda 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu. Gayet güzel, hoş bir patik oldu. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. İşte patiğimizi de şöyle güzelce ayağımıza giydirdim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Hemen yandan duruşunu da göstereyim diğer yandan. Patiğimizin taban kısmı dikişsiz olduğu için de gayet rahat bir kullanımı var. Patiğimizin topuk bölümü yine bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.